Hayır abi, nasılsın? Gördüğün gibi bomba gibiyiz. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Her şey yolunda? Aynen öyle, her şey Hadi yolunda. sehat ya. Elhamdülillah. Nanti mobil ya. Okey. Selamünaleyküm efendim. Herkese yeni videoyla merhaba diyelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün veda videosu olacak. Yanımda Hayri abi var. Odi araba kullanıyor. Arkada Tari kardeşim. Tari, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. İnşallah besok pagi tinggal di Turki ya. Ya. Sekarang turus tuh bandara, nanti Turkish Airlines ya. Suka? Tidak takut ya? Tidak. Hadi bakalım aslanım, korkmuyormuş hiç. Abi sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır göremiyorum seni. Hemen hemen 10 gün oldu. Doğrudur. Balayı nasıl geçti? Evet, güzel geçti. Arayan Herhangi bir soran var mı? sıkıntı yoktu. Yani arayan soran tabii ki illaki vardı. Ben de aradım dediğim gibi. Amcalar olsun, dayılar olsun konuştuk yani. Biraz Herhangi sesli bir konuş. sıkıntı yok yani dediğim gibi. Çok şükür, çok Aynen şükür. öyle. Yorumlarda çok Evet. güzel şeyler var sana, destekler var. Allah razı olsun herkesten dediğim gibi. Yolun bahtın açık olsun. Amin amin, cümlemizin. Son videomuz olmayacak. Evet, Türkiye'ye İstanbul'da geldiğimizde da, buluşacağız. evet, İnşallah Allah uzun ömür versin bizlere. Aynen öyle. Yani İstanbul'a geldiğin zaman tabii ki görüşmek isterim ben sizinle. İnşallah abi. Peki 10 gün nasıl geçti bensiz? Dayandın, iyi sabrettin. Her gün aradım ama. Ya biz Allah'a şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İşte eşimle bazen çıktık gezdik. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani. Oh. İyi. Evraklarınız hazır. Şimdi Aynen Türkiye'ye öyle. gideceksiniz. Evet. Türkiye'de kar, kış, soğuk. Ne yapacak bu kız? Havalar Vallahi soğuk. Biliyorum da zaten indiğimiz zaman direkt arabaya bineceğiz. Ondan sonra halamın evinin önünde duracağız. İçeri geçeceğiz. Ondan sonra tekrardan öğleden sonra çıkacağız evden. İşte kıyafet almaya gideceğiz yani. Hemen eve Yani alışveriş falan. aynen öyle. Peki buradan seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Şık Makas Cross çalışanlara bol bol selamlar yolluyorum. Öncelikle müdürümüz Serdal, müdürümüz Mustafa Başaran, Serdar Yanık olsun, amirimiz Serdar Yanık olsun. Bizim yıkama müdür yardımcısı Özver Demir olsun. Bol bol selamlar yolluyorum. Biz de selam söyleyelim abi herkese. Buradan beni izleyen bütün takipçilerime selam olsun. Dua edenlere de selam olsun. Değil mi abi? Evet. Peki abi, Evet. şimdi ilk geldiğinde gidiş anındaki hissiyat farklıdır. Geldiğinde dedin ki kardeşim, insanlar pozitif enerjili, gülüyorlar, iyiler falan. Yemeklerine daha alışamadım dedin. 25 gündür buradasın. Vallahi 25 Anlat abi. 25 Nasıl günden geçti? beri buradayım. Hiç ağzıma ekmek koymadım. Gelelim ki bir tabak pilavla etle dediğim gibi doydum yani ben. 2 sefer günde yemek yiyorum burada. Gelelim ben doydum ama Türkiye'de olsa 2-3 sefer 4 sefer yemek yesem bile doymuyorsun. Evet. Bu da neden kaynaklanıyor ben de çözemedim yani. Şey yapıyorlar mı hani, yine dediğin gibi insanlar pozitif enerji mi? Hala sözünün arkasında mısın? Evet. Güler yüzlüler mi? Evet. Sevdin mi Endonezya'yı? Sevdim yani, yukarıda Allah var. Ben en kısa Geleceksin zamanda mi yine? geleceğim yani. Harbi mi? Geleceğim yani. Dediğim gibi ben en kısa zamanda geleceğim. Geldiğinde kaynananın evini yaptır abi. Durumun olursa. Diyorum ben. Biz de destek oluruz o zaman. Allah razı Elimizden olsun. geldiği Allah kadar. razı olsun. Yani Dediğim bizim gibi de orada zaten- bir evimiz var abi. Evet. Dediğim gibi zaten ya işte dediğim gibi ben de Bırakmayacağım diyorsun. yok yani yere Eyvallah. gelirse ben yanıma bile alacağım yani. Yanına almam biraz zor olur da sizin buraya gelmeniz daha kolay olur. Onu söyleyeyim sana. Biliyorum az çok. Şimdi havalimanına doğru gidiyoruz efendim. Türk Hava Yolları ile uçacaklar kendileri. Sonrasında Allah nasip ederse hayırlısıyla yarın sabah 6'da Türkiye'de olacaklar. Evrakları tamam. Dört dörtlük bir şekilde, kafaları rahat bir şekilde gidiyorlar. Biz de dua edeceğiz arkanızdan abi. Ne yapalım? Biz yani giden her zaman Geleni aratır yani, yapacak bir şey yok buna. yani hep 700 sene- öyle oluyor zaten. İnsanlara yardım ediyoruz.
gidiyorlar. Biz burada kalıyoruz yani. 1700 tane yuvanın kurulmasında öncülük olmuşsun. Yani toplam kolay bir şey değil yani o. Toplam Yani saymadım. Belki de daha fazladır. Yani Online kaç kişiye yardım ediyorum bir de. Yani o yüzden aşağısı senin için de kolay değil. Geçenlerde beni bir araştırma şirketi aradı. Bunu paylaşacaktım da evet. paylaşmayayım dedim. Ama Hayri abinin şahit olduğundan dolayı size söylemek istedim. İsmini vermeyeceğim. Devlet dairesinden aradılar. İşte videomu izlemişler. Dediler böyle ya Bekir Bey çok rağbet var Endonezya gibisinden söylediler. Ben de dedim ki nasıl yardımcı olabilirim? İşte sizden bilgi alacağız. Neden Endonezyalı kızları seçiyor Türk erkekleri diye. Abi bir yanlışınız var dedim ben de. Sen de 10. sırada. Ne onu 20. sırada Türkiye, Endonezya. Şimdi daha da gerilerde olabilir. Öne çıkan kültür, gelenek, görenek olduğundan dolayı bir de Müslüman olduklarından dolayı göze mi batıyor nedir anlamadım. Ukrayna'dan evleniyorlar. Avrupa ülkelerinden evleniyorlar. İlk sırada zaten Suriye varmış. İkinci sırada Almanya, Fransa, Amerika, Kanada, diğer Avrupa ülkeleri. Baba Kore var ya. Kore, Afrika ülkeleri, özellikle Türk bayanları Afrika ülkeleriyle ve Kore'ye ya da Avrupa ülkelerine gidiyorlarmış. İç Anadolu bölgesi Türk erkekleri %30'u Endonezya'yı rağbet görüyormuş, hani gösteriyormuş. Ben öyle söyledi. O anlattı beyefendi bana. Dedim hani mevzu ne? İşte sizin dedi videolarınız böyle devamlı gelecek mi? Sizin dedi amacınız nedir? Neden video çekiyorsunuz böyle? Ben dedim rehberlik yapıyorum, tercümanlık yapıyorum. Sami abi, Hayri abi de buradasın zaten. Dedim benim kimseye dedim bir inadım yok. Ben dedim herhangi bir şey de yapmıyorum. İnsanlara destek oluyorum dedim. Onlar dedi ki biz sizi takdir ediyoruz dedi. Yanlış anlamayın dedi. Ama dedi hani dedi size söylerler mi acaba dedi. İşte Türk ırkının karışması işte bilmem ne. Dedim Türk ırkının karışması ne alakası var kardeşim? Ben maksimum yani 2000 kişiye yardım edeyim. Çok az özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de hemen hemen 2 milyon kişi Suriyeli ile evlenmiş. Kötü bir şey değil aslında. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim ama 2000 kişi ne alaka? 2 milyon kişi ne alaka? Ya benim kız kardeşim, benim öpöz kız kardeşim, kuzenim Alman vatandaşı Almanya'ya gitti. Almancı ile evlendi. Öpöz de dayılarım, amcalarım, halalarım, teyzelerim Sivaslı, Yozgatlı kim varsa Avrupa'da baba. Akrabasında Almancı olmayan yok. Şimdi onu demek istiyorum. Ukraynalı ile evleniyor Hristiyanla. Ya ben dini de karıştırmak istemiyorum. Umurumda değil ama o göze batmıyor. Benim videom göze batmış. Yani insanlar rahatsız olanlar da var. Onu da söyleyeyim size. Video çekmemi istemiyorlar. Ama video aslında benim kendimi garantiye aldığım bir şey. Hatırlarsınız. Tanıyanlar beni iyi tanır. Tutuklanıyorduk. Ne oldu? Kayıtları bir gösterdim, patates. Kayıt önemli abi. Kendimi nasıl açıklayacağım ben orada? Adam diyor ki bu saatte neredeydin diyor. Hadi anlat. Dur dedim. Kamera kaydı saati dakikası yazıyor. Nerede olduğumu göstereyim. Üzerimde ne tişört var hepsini gösteriyor dedim. Bu kayıt önemli. Şu video kayıtları var ya özellikle tehlikeli bölgelerde çok önemli. Yani riske değer mi? Bence değer. Yani efendim şunu demek istiyorum. Çok fazla takipçi arttıkça göze batmaya başlıyoruz. Güzel dileklerin yanı sıra da dikkat çekici şeyler de yaşıyorum. Yani araştırma şirketi bir sunum yapacakmış İçişleri Bakanlığı'na. Neden Türk erkekleri yurt dışındaki bayanlara rağbet gösteriyor? Şimdi ben feminizm değilim ki ya kardeşim. Türk kadınları da rağbet gösteriyor. Erkekleri de rağbet gösteriyor. Yani kimse kimseyi artık bu saatten sonra tutamaz. Sosyal medyanın gücü diye bir şey var ya. Herkes her şeyle yapabilir. Google çeviriyle dünyanın bir ucundan. Affedersiniz yanlış anlamayın. En cahil adam bile
Google çeviriyle dünyanın bir ucundaki kızla konuşup evlilik kararı alıp tehlikeliyse desteğini alır, tehlikeli değilse de kendi gelir aslanlar gibi yapar. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Kim olursa olsun. Yani bunu açıklama gereği duydum. Neden derseniz özellikle Hayri abi de şahit olduğundan dolayı bunları paylaşmak istedim. Öyle. Mesaj yerine iletilmiştir herhalde abi. Benim bir hanımefendi de şey yazmıştı. İşte o millete yardım etmeyi bırakın, oğlunuza yardım edin. İşiniz gücünüz yok mu sizin? İşte çocuğunuz hasta olduğunu söylüyorsunuz. Neden oğlunuzun yanında durmuyorsunuz? Dedim benim oğluma yardım edebilmem için oğlumun giderleri özel bir çocuk olduğundan dolayı hemen normal bir çocuğun 3-5 katı daha fazla. Para kazanmam lazım. Doktor olman lazım veya da eğitmen olman lazım. Çok çalışmam lazım. İnsanlar anlamıyor abi. Hani işine geldiği gibi yönlere çekiyor. onun vardı ya. Streslerle Gelen yönlere çekiyor insan. Vallahi dertleşmek istedim, öyle bir haber vereyim dedim size. Öyle bir konuşmak istedim. Söz sizde efendim, yorumlarda bastırın işte ne diyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Ben işimi yapıyorum. Videolarda bunun çabası. Videolarda sizlere gösteriyorum. Nereye gidiyorsak, ne yapıyorsak gösteriyorum. İzliyorsunuz. Kötü bir şey yok ki bunda. Doğru mu Hayri abi? Yani iyi mesajlar %90, %10 da değişik mesajlar geliyor. Üzüyor, hani üzülüyorsun ister istemez de artık alışmamız lazım. Bir de şey yazmış. Meşhur olmayı mı istiyorsun? Şu ailene bakmayayım. Ne meşhur kardeşim? Meşhurlukla ne alakası var? 30 bin takipçiyle meşhur mu olunuyormuş yani? Ya hadi şöyle, 300 bin olsun ya. Yok şöyle bir şey var açıkçası. Sen zaten kendi kendine meşhursun. Hayır bir şey. Herkes kendi kendine meşhur telefon aldığı zaman. Babacım yani istediğin zaman sosyal medyaya giriyorsun. Yani. Herkesle, her şeyle iletişim haline girebilirsin yani. Aynen öyle. Bakın hala Endonezya'da şöyle kartlı okutma. Eskiden Türkiye'de de vardı. Şimdi HGS diye bir şey var. Yapıştırıyorsun. Endonezya'da hala HGS yok. Hızlı geçiş sistemi. Kartla bak havalimanına giderken şurada bak görüyor musunuz? Trafiği kilitliyorlar abi ya. Hala geçirmediler bu sisteme. İnsanlar duruyor. Kartı okutuyor, geçiyor. Bu şekilde bakın. Sonra kapı kalkıyor. Öyle. Havalimanına doğru gidiyoruz efendim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben sadece her şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Hani güncel hayatımı istiyorlar. İşte diyorlar ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun. Ben öyle pek fazla sevmiyorum ama hani dertleşmek bazen hoş oluyor, iyi oluyor. Çünkü benim fazla kimsem yok. Burada tanıdığım da fazla kimse yok. Zaten olsa da bir uçtan bir uca gidiyorsun. Yasin için 1500 kilometre gidiyorum mesela. Kafam esiyor. İşte başka kim var ki? Herkes işinde gücünde, birkaç kişi daha var. Öyle bir de siz varsınız. Evet efendim, havalimanındayız. Check-in yapacağız. Sonrasında check-in yaptıktan sonra da uluslararası bölüme Hayri abiyle Tarık kardeşimizi yolcu edeceğiz. Türkiye'yi özledin mi abi? Ya açıkçası Türkiye yani ne bileyim. Özledin mi özlemedin mi? Net cevap. Net cevap yok ya. Burada kalsam daha güzel olurdu da Harbi mi bakma. diyorsun? Yani. Ana ilk Dedi- defa özlemedim diyen çıktı. Yani. Dediğim gibi ben açıkçası normalde gidiyorum ama geleceğim. Allah izin verirse bana. Ha. Dediğim gibi. Gidiyorum ama geleceğim. Çünkü yapacak benim işim yok. Geleceğim yani. Ben
Karim için geleceğim ben. Allah izin vermez. Sarıyla gidiyorsun. Sonrasında Geleceğim tekrardan Allah döneceksin. izin verirse tabii. Anladım. Çünkü yapacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Yani burada bir hayat kurmak istiyorsun, doğru mu? Evet. Saygı duyuyoruz. Herkese kapımız açık. Havalimanı bugün o kadar dolu değil. Normalde tıklım tıklım dostlar. Çin takvimi mi ne şey dediler. Çin takvimi. Aynen, yeni yılı Çin yeni yılıymış. Ondan dolayı Endonezya'da devlet daireleri falan her yer kapalı. Hayri abi, vedalaşma vakti geldi. Evet. Bundan sonrası artık tek başına gideceğim bir yer. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Kendine iyi bak. Bundan sonra herkese yardımcı ol. Eyvallah. Bana nasıl olduysan millete de yani hadi. arkadaşlara da Selamünaleyküm ya. yardımcı ol. Dediğim gibi. Vallahi buraya geldim, eşimi aldım gidiyorum. Buraya geldim, Mutluyum eşimi yani. aldım, gidiyorum dedim. Dediğim gibi açıkçası ben bu saatten sonra hiçbir şeyden korkmam. Yeter ki benim yanımda eşim olsun. Hadi bakalım. Dediğim gibi. Yolun bahtın açık olsun. Sağ ol, Allah Rabbim razı olsun. yastıkla kocaman Sizin de, nasip eylesin. sizin de, sizin de. Hakkını helal et. Helal olsun. Benden yanında helal olsun. Hoşça kal abi. İnşallah hayırlısı diyorum. Geleceğim yani. Tamam. Çantaları al ve uluslararası bölüme geç abi. Hoşça kal. Abi. Kapı numaran 10, unutma. 10 numaralı kapı. Görüşürüz. 10 numaralı kapıya geçiyorsun. Türk Hava Yolları'nın yazısını görene kadar. Yine de şeyden ekranlardan kontrol et. Dikkat et. Ada hati-hati ya. Ada problem bicara saya sama maskernya ya. ya, ada problem bicara istri saya sama saya ya. WhatsApp number ada. Okey? Terima kasih. Hadi bismillah. Alın abi çantanızı da. Bundan sonrası sizde. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah'a ısmarladık. Efendim, tekrardan merhaba. Şöyle söylemek istiyorum. Dünden video çekerken kameranın şarjı bitti maalesef. Acilen çıkmak zorundaydık. Zaten hızlı bir şekilde Hayri abileri havalimanına götürmek zorunda kaldık. Orada Allah'tan yani ayrıldıktan sonra el salladılar. Daha da çekemedik. Dünden videonun şarjı bittikten sonra hemen hızlı bir şekilde havalimanından ayrıldık. Eve geldik. Sonrasında da çok şükür sıkıntısız, kazasız, belasız Hayri abi yolcu ettik. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Bekir kardeşim, eşinle nasıl tanıştın? Sen de mi sosyal medyadan eşinle tanıştın? Nasıl Endonezya'ya gelme kararı aldın? Bunu bir kere anlatacağım. Çünkü daha öncesinde habercilere anlatmıştık. Hatta Yozgat Endonezya yazarsanız direkt videolarda çıkıyor, orada gözüküyordur. Videomuzu da çekmişlerdi. Biraz utanmıştım daha doğrusu. Hiç kameraya alışkın değildim. Açıkçası o zamanlar çok hızlıydık. 9 yıl önce, 8-9 yıl önce. Hızlıydım derken hani yerimde durmuyordum. Delikanlı adamdık. İstanbul'un orası senin, burası benimdi. Çok değerli bir abimle beraber dedi ki Bekir gel dedi Sultanahmet'e gidelim. Orada gezeriz. İşte bir dua et. Kendine gel. Silkelen yani bir toparlan dedi. Gittik oraya. Orada Sultanahmet Camii iyi bilen vardır yani aranızda. Orada kalın kalın kolonlar var. Kolonların dibinde eşim diz çökmüş. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Orada hoşuma gitti. İçimden dedim Allah'ım dedim bana böyle bir eş nasip et dedim ya. Öyle niyet ettim. Dedim bana böyle bir de eş nasip eyle ya Rab dedim ya. Ne olursun dedim. Sonrasında ya bunu anlatırken niye utanıyorum ki ben? Sonrasında dışarıya çıktık. Telefonla uğraşırken işte oralarda fotoğraf falan çekerken eşim daha doğrusu o zamanki ismini söyleyeyim yani. Jutska geldi yürüyerek. Dedi ki özür dilerim dedi. Ben dedi arkadaşlarımı, kafilemi kaybettim ama sesi titriyor böyle. Daha o zamanlar 18-19 yaşlarındaydı. 19 yaşındaydı sanırım. Ben de o zaman 24 var mıydım? Yok 22-23 yaşlarındaydım. Dedi ki böyle böyle ben dedi kafilemi kaybettim. Çantam ve telefonum da arkadaşımda kaldı. Sizden ricam olursa dedi arkadaşımı arayabilir miyim dedi.
Tabii o zamanlar biz de hızlıyız ya, hattımız yurt dışından çık ya, artistik yapıyoruz böyle. Tamam tabii arayabilirsin falan yaptık, İngilizce konuşuyoruz. Sonra eşim aradı arkadaşını, işte böyle bir şey dedi, Catiska mı bir şeyler dedi. Ama ismini birkaç kere söyleyince ben oradan anladım. Bunun ismi Catiska diye. Tabii ben eşimin adını araştırmaya başladım. Nerede? İnternette. Oradan ayrıldı gitti. Hiç yüzüme bile bakmadı. Ben elindeki parmağındaki yüzükten tanıdım. Endonezya'ya geldiğimde. Efsane bir hatırası vardır. Neden böyle anlatıyorsun diyeceksiniz şimdi. Facebook, Instagram'dan araştırmaya başlayınca birkaç ay aradım, bulamadım. Açık konuşmak gerekirse hiçbir yerde bulamadım. Sonra hızlı geçiyorum oraları. Bulduktan sonra yazdım. Ben dedim çok ciddiyim. Seni dedim gördüm, o günü beğendim. Daha doğrusu yüzünü bile doğru düzgün göremedim ama yani ahlakını sevdim dedim. Çünkü dedim ben dedim senin gibi temiz olmak istiyorum dedim. Öyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Şimdi ne desem yanlış anlaşılacak gibi korkuyorum. Yani hani oğlum hayırdır pis miydin ki diyeceklerdi. Allah'ım ya, ne anlatacağım ben size. İşte en utangaç olduğum konu bu, biliyor musunuz? Başkalarının konularını anlatırken rahat patır kütür saydırıyoruz. Kendi mevzumu anlatırken utanıyorum. Devamında da orada gördükten sonra dedim ben böyle bak hani seni gördüm, beğendim. Hani ortada bir aşk, böyle muhatap, böyle inanılmaz bir aşk falan yok. Onu geçeceğiz. Öyle bir şey yok. Sadece hissiyat diyelim. Allah'ım dedim bana böyle bir eş nasip et dedim. Hırsımın peşinden gittim. İyi bir hırstı. Alacağım dedim, evleneceğim dedim. Buldum. Çıktım Endonezya'ya geldim. Gelme dedi, geldim. Buraları kısa kesiyorum. Endonezya'ya geldikten sonra eşimin akrabalarıyla biraz sıkıntılar yaşadık. Eşimin akrabaları falan beni bayağı bir sorgu suale çektiler. Kimsin, necisin, niye geldin, derdin ne, amacın ne, ne istiyorsun gibisinden. Sonrasında işte eşimin akrabaları işte bak sen delikanlı çocuksun, yakışıklı çocuksun, git. Niye başkaları varken buraya geldin? Eğlenmek istiyorsan başka kadın yok mu? Dedim ben eğlenmek için gelmedim, evlenmek için geldim dedim. Yani ben niyet ettim geldim. İster verirsiniz ister vermezsiniz dedim. Yani size kalmış bir şey. Eşimin amcası sağ olsun bize çok destek oldu. Eşimin ailesine de destek oldu. Sponsor oldu açıkçası. Beni çok iyi anladı. Sonra eşimle beraber eşimin ailesinin bulunduğu bölgeye gittik. Açık konuşmak gerekirse buraya kim gelirse gelsin sizi en iyi ben anlıyorum. Çok ciddiyim. Eş adayınızın bulunmuş olduğu bölgeye gittiğiniz zaman İngilizce, Türkçe bunların hiçbirinin yetersiz olduğunu anlayacaksınız. Çok ciddiyim. Ve orada zorlandığınızda o hissiyatı çok iyi biliyorum. O nedenden dolayı da içimde ukde oldu. Sonrasında da buraya gelenler olduğu zaman beni buluyorlardı. Ben ondan dolayı insanlara yardım etme kararı aldım. Belki de o olabilir. Belki beni iten odur. Çünkü çok zor durumda kaldım. Çok yardım istedim. Bana dedim yardım edin dediğim çok kişiler oldu. Hani bana destek olun. Ben bu dili bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Zorlanıyorum. İşte annen yok mu? Baban yok mu? Niye gelmediler? Dertleri ne? Ah neler yaşadım neler bir bilseniz. Zar güç bir şekilde evlendik. Büyük 3 gün 3 gece Endonezya'da düğün yaptım. 3 gün 3 gece de Türkiye'de düğün yaptım. Öyle haberlere falan da çıktık. Tabii öncesinde ben 2 kere geldim. İlk geldiğimde eşimi, ailesini güzel bir şekilde tanıdık, sohbet ettik ve yüzükler takıldı. İkinci geldiğimde babamı getirdim. Çünkü yani bir Bekir yoktu ki bir aman dileyim yani bana yardım et. Babam da isteksiz geldi. Buradan kulakları çınlasın. Hiçbir şekilde istemedi yani. Babam buraya geldiğinde dedi ki ben dedi gitmeyeceğim. Babamı ikna edene kadar da öldüm. O da beni yordu. Buradan kulaklarında çınlasın, ellerinden öpüyorum. Dedi ben gelmem gitmem derken ikna ettim bir şekilde. Babamı Endonezya'ya getirttik. Sonrasında nikahımız gerçekleşti. Burada büyük bir düğün yaptık. Sonrasında Türkiye'de büyük bir düğün yaptık. 3 gün 3 gece. İstanbul'da 3 yıl yaşadım. Eşimle beraber. Oğlum İstanbul'da doğdu.
1 yaşındayken çıktık. Endonezya'ya geldik. Hani 1 yaşını doldurmamıştı. Daha doğrusu 0 yaşında. Daha yeni doğmuşken çıktık, Endonezya'ya geldik. Sonrasında işte şu an oğlum 5 yaşında. Ve ben hemen hemen resmi olarak 5 yıldır Endonezya'dayım. Daha öncesinde tabii ki yaşadığımız onca şeyler var. Geldik, gördük, geçirdiğimiz şeyler, zamanlar var ama kim ne derse desin abi, hani isterse 10 yıl olsun, 20 yıl olsun, edinmiş olduğum tecrübeler bir yılda yaşadıklarına değiyorsa o ayrı bir şey tabii. Benim yaşadığım tecrübe belki de hani kişiye göre değişir. Çok şeyler yaşadık. Hiç bana deselerdi ki 5-10 yıl önce, Bekir 15 yıl önce sen Endonezya'dan evleneceksin. Endonezya'nın her bölgesine, köşesine uçacaksın, gideceksin, araba süreceksin deselerdi hadi ya oradan falan yapardım. Evlendim, çocuğum var. Buraya gelen dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İşbirliği yapıyoruz. Yani bu videoyu çekme kararı almamın nedeni de çok fazla soruyorlar. Dediler Bekir lütfen hani nasıl oldu abi? Hani herkes sosyal medyadan buluyor, sen ne yaptın? Ya bir takıma benim de sosyal medya olmuş oldu. Neden dersen hani oturup bir sohbet ettiğimiz olmadı. Ben orada gördüm, canlı kanlı gördüm. Benim hoşuma giden imanlı olmasıydı. Oradaki Kur'an-ı Kerim okumasıydı. Ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Bu aralar sağ olsun Ömer kardeşimin kulaklığı çınlasın. Öyle. Ya ne anlatayım, ben utanıyorum böyle şeyleri anlatmaktan. Vallahi buraya gelen kardeşlerimize en iyi ben anlıyorum. Onlara rahat rahat sorular soruyorum. Onların durumlarını çok akıcı şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum ama kendi durumumu anlatamıyorum. Çünkü utanıyorum yani. Gerçekten utanıyorum. Neden? Kötü yönden değil aslında. Yani nasıl bir şey diyeyim? Eski günler aklıma geliyor. O yaşadığım utangaçlıklarım, o çekingenliklerim. Aslında o hızlı yaşayan Bekir'in bir anda nasıl kendini geri vites yapıp da eşiyle aynı seviyeye geldiğini büyük ihtimalle bir ayna gibi görüyorum kendimde. Zor oldu. Buraya gelmek, burada yaşama kararı almak. İlk geldiğim zamanları hiç unutmuyorum. Temelli Endonezya'ya yerleşme zamanlarımda çok zorlandım. İşim, mesleğim olduğu halde, yazılımcı olduğum halde, yani sağlam çevremiz olduğu halde, yani buradaki maaş bütçesinin bazı bölgelerde düşük olması Jakarta'ya getirdi. Biz Sumatra'da Bengkulu şehrinde yaşıyorduk. Sonrasında Jakarta'ya geldim. Jakarta'da büyük bir şirkette yazılımcı olarak işe başladım. Sonrasında YouTube kararı oldu. YouTube'u açmam aslında iyi oldu. Sizlerle sohbet etmek iyi geldi. Çünkü gerçekten de hani Türk'ün az olduğu yerdeyiz. Çok var ama azız. Nasıl çok var derseniz dağınık. Yani burası çok büyük bir ülke. Bir ucundan bir ucuna nerede ne var bilemiyorsunuz. Adalar 17.500 ada. Hemen hemen her adada bir Türk olsa ne kadar güzel olur. 17.500 adada 17.500 Türk mükemmel olurdu ama maalesef olması imkansız. Ben gitmeye çalışacağım. Hedefim ne? Ne hiç hedefliyorsun diye soranlar var. Hedefim Endonezya'yı adım atmadık yer bırakmamak. Bir Türk olarak gideceğim, gezeceğim, tozacağım. Başka devletler var, başka ülkeler var. Zamanı değil. Şu an için bir Endonezya'yı gezmemiz lazım. Birkaç yıl. Başka ülkeler olur mu? Sürprizler olabilir. Zaten her sene Türkiye'ye geliyorum. Bu arada bir sürprizim var. Haziran'da Türkiye'ye geliyorum. Kurban Bayramı'nda ailemleyim. Allah izin verirse inşallah sıkıntı bela olmadığı sürece kazasız belasız Türkiye'ye gelmeyi istiyoruz. Aslında aldık biletleri. Erken almanın avantajları uçak biletlerinin uygun olması. Ben ondan dolayı da en azından uçak biletlerini 7-8 ay öncesinden alıyorum. Bu da avantajlı oluyor zaten. Öyle efendim. Yine sorularınız bazen okuyorum, bazen hoşuma gidenler oluyor, bazen olmuyor.
Yani fazla takma diyenler var. Yorumları okumadan da geçemiyorum çünkü sizlerin yani açıklamaları, sizlerin yorumlamanız benim kendimi toparlamamı sağlıyor. Yanlış bir şey yaptığım zaman düzeltiyorum. Ya da doğru bir şey yaptığım zaman Bekir doğru yapıyorsun dediği zaman bu şekilde ilerliyorum. Çünkü ben mükemmel bir adam değilim yani. Sonuçta mükemmel bir insan değilim. YouTube'u ben profesyonel olarak yapamıyordum. Yani daha önce bilmiyordum. Şu an yapıyorum. Yavaş yavaş bilmiyorum. Artık siz beğeniyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Yani yorumların benim için önemi çok büyük. Neden derseniz yorumların hepsini okuyorum. Çok ciddiyim. Zaman buluyorum böyle uçakta uçarken, efendime söyleyeyim havalimanında böyle zaman geçirirken kaydırıyorum, beğeniyorum, yorum yazıyorum, cevaplıyorum. Adamın biri mesela şey demiş. Ya Bekir, bir tane drone alsan da drone'un olsa işte yukarıdan o kuş bakışı göstersen. Onlar da zamanı gelecek. Şu an için bütçem yok. İnşallah fırsat buldukça her şeyi, ekipmanlarımı sağlamlaştıracağım. Sonrasında bazı arkadaşlar da şey demiş. Endonezya'nın kültürel yerlerini, sokak yemeklerini falan göster. Arkadaşlarım hepsini gösteriyorum. Efendim bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Endonezya'da ev fiyatları, araba fiyatları hakkında bilgi verir misiniz Bekir dediniz. Ev fiyatları bulunduğunuz şehire ve konuma göre değişebilir. Nasıl olur? 200-300 bin TL'ye de küçük bir ev alabilirsiniz. 200 bin TL'ye, 300 bin TL'ye çok kötü bir ev alabilirsiniz. Dağ başında inanılmaz hani yaşanılmaz bir ev de alabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama şöyle bir evi, bakın şöyle bir evi 2 katlı. O kapısında bagajı var. Bu evin fiyatı minimum, bakın minimum en azından Türk parasıyla 5 milyon TL en az. Çok ciddiyim yani hani şu evin fiyatı büyük bir ev 5 milyon TL. Ev fiyatları dediğim gibi konuma, lokasyona göre gerçekten de değişiklik gösterebilir. O nedenden dolayı da ben şurada şu ev fiyatları, Endonezya'da ev fiyatları diye bir başlık atıp da video paylaşmam biraz saçma olur. Onun için sizin bana, ben zaten her gittiğim şehirde size ev fiyatlarını anlatıyorum videonun içerisinde. Videoyu tam izlemediğinizden dolayı bana onu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ev fiyatları. Ben zaten her gittiğim şehrin bölgesinin ev fiyatlarını araştırıyorum ve söylüyorum. Orada zaten direkt cevap alırsınız. Araba fiyatları. Şimdi 50 bin, 60 bin TL'ye de araba var. Teneke. 600 bin liraya da güzel bir araba alırsınız. Bak çok ciddiyim. 600 bin TL'ye mükemmel bir araba alırsınız. Toyota'nın mükemmel Toyota Rush'lardan güzel bir araba alırsınız. Benim en sevdiğim modellerden bir tanesi, hayalimdeki araba inşallah, Ford Turner GR Sport 4x4. O araba benim hayalim, canavar araba. Onun fiyatı da Türk parasıyla 1 milyon 500 TL, 1,5 milyon TL. Yani eski parayla 1,5 trilyon. Öyle diyeyim ben size. Öyle. Bu videoyu da böyle sohbet etmek için çektim. En azından Hayri abinin videonun arkasından ekleyeyim dedim. Küçük bir vlog olsun istedim. Saygılarımı sunuyorum. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Açıklama kısmında benimle iletişime geçeceğiniz Instagram ve Facebook linklerim var. Sizden bir ricam daha var. Bakalım beni sevenler çok mu bilmiyorum. Artık hani bunu nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Pek başaramadık ama ilk defa isteyeceğim bir şey. Sizden ilk defa bir şey isteyeceğim dostlar. Rica ediyorum. Kim Bekir Önal'ı sevip saygı duyuyorsa, işime saygı duyuyorsa en azından Instagram ve Facebook kanallarında benim ekran görüntümü, YouTube kanalımın ekran görüntüsünü ve videolarımdan bir tanesini paylaş, kopyalayıp yapıştırın Instagram ve Facebook'tan, WhatsApp gruplarından ve rica ediyorum arkadaşlarınıza abone olsunlar, söyleyin yani. Hani hızlı bir şekilde büyüyelim. Çünkü geçenlerde YouTube analizlerden mail geldi. Bu şekilde sizi sevenleri bu şekilde de yönlendirebilirsiniz. Takipçi sayımız da hızlı bir şekilde artar. Sadece sizin haberiniz olmasın yaptıklarımızdan. Dostlarınızın, sevdiklerinizin de haberi olsun. Saygılarımla. Hoşça kalın. Sampai Jumpa.